Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine kuşların çok seveceği nefis bir tarif yapacağız. Bugünkü tarifimiz sebzeli olacak. Özellikle de sebze sevmeyen kuşlarınız için etkili bir yöntem olacağını düşünüyorum. Kerevize ihtiyacımız var. Ispanak, kırmızı pancar, maydanoz sapı. Maydanozun yapraklarını kuşlara tehlikeli olduğu için vermiyoruz. Kuş yemi. Bir adet de yumurtaya ihtiyacımız olacak. Öncelikle kereviz saplarından bir miktar doğruyorum. Kerevizin yaprak kısımları da kuşlar için zararlı. O yüzden sap kısımlarını veriyoruz. Doğradığım kerevizleri kabımın içerisine aktarıyorum. Şimdi az miktarda ıspanak yaprağı doğrayacağım. Yine onu da küçük küçük doğramamız gerekiyor. Dur pastel, çekil. Biraz izin ver. Dur. Dur pastel, sen şöyle geç bakayım bir. Şöyle aşağıda dur sen. Tam orada ye sen onu. Doğradığım ıspanakları da yine kabımızın içine alıyoruz. Az miktarda maydanoz sapı doğrayacağım. Bir miktarda maydanoz sapı. Maydanoz saplarını da kabın içerisine aktarıyoruz. Az miktarda kırmızı pancar doğrayacağım. Kırmızı pancar da kuşların kızışmasına, bağırsaklar açısından antibakteriyel etkiye sahip. Bir de vücutlarında kan sulanması konusunda, yeni kan hücrelerinin üretilmesi konusunda da çok etkili. O yüzden bir miktarda kırmızı pancar doğrayacağım karışımın içerisine. Yine karışımın içerisine ekliyorum. Sebzeleri böyle küçük küçük doğradım. Şimdi bunun içerisine bir adet yumurtanın beyazını aktaracağım. Onu da şöyle kırarak sarısıyla beyazını ayırıyoruz arkadaşlar. Şöyle yumurtanın akını aktarıyorum. Bir kaşık yardımıyla hepsini karıştırıyorum. Şimdi bunun içine bir miktar yem aktaracağım. Şimdi hazırladığımız bu karışımı bir fırın tepsisine, kurabiye kalıplarının içerisine dökeceğiz. Yaptığımız karışımda sebze oranı yüksek olduğu için kalıbın içine döktükten sonra kalıbı çekersek dağılabilir. O yüzden kalıplarla birlikte, metal kalıplarla pişireceğim. Şöyle içlerine dolduracağız şimdi bunu. Bir tane ördekli yapalım pastel için. Dur pastel, hepsini dağıtacaksın ama şimdi. Bak, içine basılır mı onun? Ortalarına da ince tel ikiye kıvırarak kafese geçirebilmemiz için şöyle şeyler koyacağım. Buna da bir tane tel koyalım. Hazırladığımız sebzeli karışımları 10 dakika boyunca 180 derecelik fırında
pişiriyoruz. Tam 10 dakika sonra fırından alıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, fırında 10 dakika tuttuktan sonra soğuttuk. Şimdi de kalıptan çıkaracağız yapmış olduğumuz krakerleri. Düzgün çıkarabilmek için soğutuyoruz zaten dışarıda. Şöyle yavaşça çıkaralım. Evet, ilkini çıkarabildik. Böyle düz olanlar biraz daha kolay çıkıyor. O yüzden düz kalıpları tercih etmenizi tavsiye ederim. İçerisinde yoğun derecede sebzeler var. Şöyle ilk kalbimizi koyalım. Şekli de güzel olmuş bu arada. Bir de şu kuşumuzu çıkaralım. Dur pastel, acele etme. Şöyle bastıralım. İnşallah düzgün çıkar. Böyle biraz şekilli olanlar daha zor çıkıyor ve ağız kısmı da sanki bozulacak gibi duruyor. Evet, öyle tam da istediğim gibi çıkmadı bu kuşumuz. Kuşu da bozuk da olsa şöyle çıkarmayı başardım. Tam olarak kuşa benzemiyor ama. Evet, bizim pastel hemen yemeye başladı arkadaşlar. Hoşuna gitti sanırım. Yaptığımız krekerlerin arkasına böyle tel de koymuştuk. İşte bu tel sayesinde kuşlarımızın kafesine aynı gaga taşı gibi takabileceğiz yaptığımız krekerleri. Ben de pastelin kafesine şöyle bir tane takıyorum. Evet. Oradan güzel güzel yiyecek. Bakın hemen şimdi pastel de yemeye başlar. Pastel çok beğenmişe benziyor yaptığım krekeri. Bakın ölmüş gibi yiyor. İçerisinde vitaminler açısından çok destekleyici sebzeler kullandık kuşları. Hepsinin farklı farklı özellikleri var arkadaşlar. O yüzden çeşit ne kadar fazla olursa o kadar da faydası yüksek olacaktır. Zaten içinde kullandığımız yumurta başlı başına büyük bir vitamin kaynağı. Kuşların kızışması konusunda da çok etkili. Üretmek istediğiniz kuşlar varsa onlara da takabilirsiniz bu krekerlerden. Sebzeli krekerleri muhabbet kuşu, papağan, Hint bülbülü gibi kuşlarınız için kullanabilirsiniz. Herhangi bir sakıncası yok. Kanaryalarınız için de kanarya yeminden aynı şekilde yapabilirsiniz. İçerisindeki sebzeleri kendi imkanlarınıza göre tercih edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte kuşlarınıza sebzeyi sevdirecek bir tarif yapmaya çalıştık. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.